Evet arkadaşlar, bugün sürekli böyle yoldan geçerken gördüğümüz, bir gün burada durup yüzmeye gelelim, insanlar geliyor dediğimiz ama bir türlü gelmediğimiz yere geldik. Evet. Şimdi bunu da size de göstereceğiz. Evet. Yani aşağıda herhangi bir işletme var mı, denizi nasıl, kestane var mı, yosun var mı, hiçbirini bilmiyoruz. Evet. Biz de sizinle birlikte aslında gittiğimizde göreceğiz. Yolu birazcık kötü gibi ama inen arabalar var. Bakacağız, biz de sizinle birlikte öğrenmiş olacağız. Evet, yani yakında yerleşim yeri var mı? Yok. Market var mı? Yok. Tam yol üzerinde bir yer. Böyle anlık durup denize girebileceğiniz bir yer. Bakalım sizinle detayları paylaşacağız aşağı indiğimiz zaman. Hatta şimdi yolu da size göstereyim. Nasıl bir yoldan inildiğini de. Ana yol burada. Gördüğünüz gibi arabalar böyle park etmiş durumda. Akbük yolu üzerinde. Aynen öyle. Buradan bu şekilde aşağı doğru. Yani şuradan 4x4 bir pick-up iner mi? İner. İnmiş de ATV bak. iner mi? İner. Evet, aşağıda araç da var. İnmiş. İnilebiliyor. Ama tabii bizim pick-up'ımız yok. ATV'miz yok. O yüzden gidemiyoruz maalesef. Karavan da çok zor. Tabii karavanla çok zor. Karavanla burada insek ne yaparız bilmiyorum. İnemeyiz. Şöyle yukarıdan baktığınız zaman çok güzel bir koya benziyor. Fazla kalabalık da değil. Hiç değil hem de ya. Sakin. Yani şöyle şu an saat 6.30-7 civarlarında. 7'ye geliyor. Ve çok sıcak. Evet, çok sıcak. Ben sandalyemizi aldık. Hatun'a da oltayı verdim. Belki iki sallarız böyle zevkini. Denizini merak ediyorum. Güzel mi, değil mi, temiz mi? Yani taşlık bir alana benziyor. Zaten burada çok taşlık alan var. Yani kumluk yer bulmak biraz zor. Ama önemli olan temizliği. Temiz mi? Berrak mı? Akıntı var mı? Çok Ben sürekli rüzgarlı mı? önüme bakarak yürüyorum çünkü çok taşlık. Evet, yol birazcık gerçekten... O yüzden sen dikkat et. Şöyle göstereyim bir kez daha. Yani yol bu şekilde. Böyle inmeye çalışıyoruz. Ama çok da zor değil. Yani demin önümüzden çocuklu bir aile geçti. Bebeklerini almışlar kucaklarına. Yok yok. Gitmişler. Hiç zor değil. Yani arabayla gidilmez Yok, tabii arabayla ki. olmaz. Yani o 4x4'ler dışında. Ama yürüyerek falan çok kolay yolu. Evet, kesinlikle. Ne kadardır aşkım buranın uzunluğu yürüme olarak? Şöyle yani 500 metre yok ya. Ne 500 metresi? 200 metre. 200 metre falan yavaş yavaş Dolambaçlı iniyorsun. bakıyorsun değil mi? Yani Evet, dümdüz evet. değil. Yani yukarıdan. Yürüdüğümüz yeri Ya düşünerek kuş söyle. bakışı 100 metredir yukarıdan ama şöyle bir etraftan bir dolandığın için, tur attığın için 200 mü diyorsun? 200 metre falan. Çok değil. Yani şu an videoda konuşa iniyoruz. Kaç dakika indiğimiz zaten arkadaşlar anlayacak. Şöyle bir olay var. Buraya gelmek için bir iki güzergah var. Ören üzerinden gelebilirsiniz. Milas üzerinden gelebilirsiniz. Veya Bodrum, Mumcular üzerinden gelebilirsiniz. 4 farklı lokasyondan gelinebilir. Ören'den burası 20 dakika, 25 dakika civarında. Milas'tan 40 dakika sürer. Daha sürer bence. Yok, 40 dakika sürer, rahat 40 dakikada. Aradan geliyorsun çünkü Ören'e gider gibi geliyorsun. Türk evlerinden bu tarafa doğru geliyorsun. He, o geçtiğimiz taraftan. Evet, Bodrum'dan Okey, da 45 anladım. dakika, 50 dakika civarında sürer. Mumculardan yarım saatte gelirsiniz buraya. Sahil yolu, tamamen sahilden, deniz kenarından. Bodrum'dan sen söyle. Daha önemli olan Bodrum çünkü öyle düşün. Şöyle o zaman, Şeytan Yalısı videosunda bahsettiğimiz gibi Bodrum'dan çıktığınız zaman iki güzergah var. Ya Yalı Çiftlik yolu ya da Mumcular yolu. Hala söylüyorum, virajlı, dar yol seven Yalı Çiftlik tarafından gelebilir. Ama normal, ben bir şerit git, bir şerit gel, yolda geleyim diyorsan o zaman Mumcular üzerinden gelmek gerekiyor. Mumcular üzerinden Mazı yolunu takip ederekten buraya ulaşabilirsiniz. Bir insan neden virajlı ve dar yol sevsin? Araba kullanmayı seviyordur. Ne alakası var? Araba kullanmayı seviyorsun diye virajlı ve dar bir yola mı girmen gerekiyor? Evet, Kızım onlar yapar. kesinlikle. Artık benimle hiç yarışmıyorsun. İnatlaşmıyorsun. Hiç gerek yok, hiç. Huzur, mutluluk 10 yılın sonunda böyle mi oluyor? böyle oluyor. Hiç gerek yok. Peki bir şey soracağım hayatım. Balık mı besleyeceğiz? Balık mı tutacağız? Hazır yem var. O yüzden yem atmayacağız. At çek yapacağız. Derdimiz stres atmak. Yorgunluğu, huzursuzluğu, mutsuzluğu denize bırakmak. Yorgun, Amacımız bu. huzursuz ve mutsuz musun hayatım? Ya sezon birazcık yoğun geçiyor. Ha, ben alakası yok yani. Yok canım, hiç. Eşimizle alakası olabilir mi? Görüyorum seni. Şöyle burada evet pick-up'lar var. Millet çadır kurmuş, şey yapmış. Çok güzel bir Ateş ortam var. yapmışlar. Etrafı da göstersene. Etraf böyle. Millet pick-up'la
gelip burada inmiş, çadırını kurmuş. Denizin bir tadına bakıp size deniz hakkında, çevre hakkında birkaç Bak yolu bilgi da vermek buradan istiyorum. göstersene. Evet. Benim yolda. karavan gerçi gözükmüyor. Yolda bu kadar yukarı. Yani şu mesafe. Yolda çok basit bir iniş rampayla. Sadece birazcık taşlık. Ama çok büyük bir engel değil. Dediğim gibi demin bebekle geldi geçti yanımızdan birisi. Denizi bu şekilde. Taşlık. Ama berrak, güzel. Şu an hafif dalgalı. Büyük ihtimal biraz akşam olduğu için. Ama onun dışında güzel gibi. Bakalım şimdi bir de gireceğiz. Deneyeceğiz bakalım denizin soğukluğu nasıl, berraklığı nasıl. Kestane yok gibi ama. Evet, kestane var mı yok mu onu da bakacağız. Maskelerimizi takıp da girelim de bir suyun altına da bakalım birazcık. Buralarda yok gibi sanki, baksana. Evet. Şu kestane mi değil mi? Şurada bak. Yok, herhangi bir şey yok gibi dedim. Şöyle Bence berrak çok bir görüntüsü güzel bu var. arada. Evet. Ama Muğla'da su güzel olmayan yer yok ya. Evet. Yani şöyle biraz daha erken gelinse buraya sallıyorum 4 gibi. Değil mi Ayşen Hanım? 4 gibi gelinse daha bir güzel olabilir bence. En azından günü daha iyi değerlendirilir. Şu an mesela gün bizim arkamızda şu tepede batmak üzere. Bu şey mi? Birazcık daha evden erken çıkabilseydim. Nasıl anlaşılıyor ama? Olsun. Öyle kabul ettik arkadaşlar. Herkes öyle kabul ediyor. Ben seni öyle kabul ediyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Bak mikrofonu Mikrofonu bende. Konuşturmuyorum, konuşma hakkı vermiyorum. ben seni öyle kabul ettim. Allah razı olsun. Arkadaşlar denizden çıktık. Su mükemmel. Evet. Buranın adı Zeytinbükü koyuymuş. Onu da öğrendik. Sorduk bir iki kişiye. Google haritalarda şöyle bir bakınca Zeytinbükü yazdı. Su sıcak. Bence soğuk değil. Çok iyiydi ya su. Hiç Su soğuk değil. gerçekten Şu sıcak. saate göre yani çok Ama iyi. deniz ayakkabısı şart. Çok Evet. taşlık. Büyük taşlar var ve taşlar çok kaygan. Onun dışında Kestane yok ama kestane hiç. hiç görmedik. Yani Küçük ben balıklar var. şnorkel Maskeyle daldım. maske. Suyun altı çok güzel. Ayrı bir güzel Evet suyun ya. altı gerçekten. Balıklar, o kadar çok balık var ki. Evet, gerçekten. Akvaryum gibi resmen. Evet, çok güzel. Sahil çok uzun. Gayet büyük bir sahili var. O yüzden buraya ailecek gelebilirsiniz, kamp atmaya gelebilirsiniz. Hemen yanımızda jipleriyle gelmişler, kamp atıyorlar. Yani dediğim gibi 4x4 araçlarla giriş yapılabiliyor. Ve hiç saçma sapan insan yok. Evet, Ya biz aynen. ona çok bakıyoruz mesela. Çok böyle mesela kocaman bir hoparlörle müzik dinleyen salak saçma insanlar oluyor. Yani böyle insanları rahatsız edecek kimse yok. Hep aileler var. Evet, aileler var. Hep insanlar eşiyle, dostuyla, çoluğu çocuğuyla gelmiş. Balık tutan insanlar var burada. Ben de deneyeceğim birazdan. Onun dışında Dene bir tane. yani çoluk çocuk gelebilirsiniz. Yani sevgilini, kız arkadaşını alıp gelebilirsin. Evet. Arkadaş ortamıyla gelinebilir. Ateş yakıyorlar. Bilmiyorum yani şu an ateş yakmanın çok mantığı var mı? Hani şöyle yerde yakmıyorlar. Ayrı bir mangal Yok, mangalda getirmişler. yakmışlar, evet. Yerden yukarıda mangal Evet. içerisinde yapıyorlar. Tamam ama yani ülkemizde şu an ne kadar yangın var? Gerek var mı? Mangalsız da Söndürüyorlarsa yaşayabilirim. sorun değil ya, Gerek yok. bilmiyorum. Temiz bu arada. Çok da pis değil. Etrafta çok fazla pislik yok. Temiz evet. Gelenler de inşallah temiz bırakırlar. Pis bırakmazlar. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada hiçbir tesis yok. Bayağı bakir bir yer zaten. Evet. Buraya en yakın market Türk Evleri kısmında var. Zaten şöyle şimdi Bodrum'dan geliş olarak söylüyorum bunu, Bodrum Milas üzerinden. Dümdüz devam ediyorsunuz. Burayı geçince Çökertme'nin asıl sahili var ve Evet. orayı da ben inanılmaz seviyorum. Kesinlikle. Özellikle kamp yapmak için çok güzel orası. Kesinlikle. Orada da kamp yapacağız. Evet kamp. Ya benim favori yerim burada Çökertme zaten. Çünkü her şey var orada. Evet. Onun dışında Türk Evleri var işte. Oradan sonra Türk Evleri markette orada var zaten. Ya Evet. bu bilinen büyük marketlerden var. Ama şöyle gelmeden önce Mumcular'da birçok market alternatifi var. Orada Ama rahat aşkım rahat. herkes mumculardan gelmiyor. Sen hep mumcular diyorsun. Belki o taraftan gelecek. Bodrum'dan gelen de var. Milas'ta da var. Her yerde market var arkadaşlar. Genelde gelmeden hazırlıklarınızı yaparak Evet. gelin. Yani çünkü hiçbir şey yok burada. Yok, Su, evet yok. gıda, herhangi hiçbir şey yok. Tuvalet. Tuvalet. Hiçbir şey yok. Yok yani. Neyse, Onun demeyeceğim. dışı çok güzel ama ya. Yani ağaçların altına. Çok Mesela güzel. şemsiyesiz gelebilirsiniz buraya. Evet, Ağaç altına altları var. oturacak çok yer var. Hiç taşımanıza gerek yok. Kesinlikle, kesinlikle. Yani gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Bugün başka bir yere gidemeyeceğiz çünkü biraz geç oldu. Evet. Ya burası bize aslında biraz sürpriz oldu. Hiç buraya uğramayı düşünmüyorduk. Evet. Yoldan geçerken dedim ki dur artık bu sefer biz buraya girelim. Sonra hemen dedik ki madem giriyoruz bir de video çekelim. Beni neden çok kısa boyluyormuşum gibi çekiyorsun hayatım? Çünkü boyum bana çok yakın. Yani bunu bir dengelemem lazım.
fobi oluşmaya başladı bende artık. Ama sen bu yüzden istedin diye Evet, biliyorum. evet. Benimle tanışmayı. Hani bana yürümüştün ya üniversitedeyken. Evet arkadaşlar, ben yürüdüm, ben koştum, ben istedim, hepsini ben yaptım. Akşam ben kalacağım çünkü. Neyse bugünlük burada bitireceğiz. Yani buradan eve geçeceğiz artık. Hem geç oldu hem de yarın iş var. Evet. İkimize de. Mesaiye devam. Sonraki Evet. hafta sonu tekrardan yeni bir yerde görüşmek üzere. Evet, Hoşça kalın. hoşça kalın.